Merhabalar. Bu videom diğerlerinden biraz farklı. Bugün dikiş günü. Şimdi size en kolay yoldan mükemmel köşeleri olan istediğiniz boyutta bir masa örtüsü nasıl dikilir onu göstereceğim. Örtüyü 110'a 70 santim ölçülerinde dikdörtgen bir masaya göre çalışacağım. Siz de öncelikle masanızın ölçülerini alınız. Örtünün kaç santim sarkmasını istiyorsanız onu belirleyin. Ben 20 santim sarkma payı belirledim. Şimdi katlama payına karar veriyoruz. 3, 4, 5 santimetre. Belki de daha fazlası olabilir. Benim katlama payım 3 santimetre olacak. İçe dönme payını da 1 santimetre olarak belirledim. Şimdi sıra geldi kumaş hesabı yapmaya. Kumaşın enini hesaplamam. Masamın eni 70 santimetre. Bu ölçüyü yazıyorum. Artı diyorum. Sarkma payı ile kıvırma payını topluyorum. 2 ile çarpıp masamın en ölçüsüne ekliyorum. Benim işlemimin sonucu 118 santimetre çıktı. Sıra kumaşın boy ölçüsünü hesaplamada. Masamın boy ölçüsü olan 110 santimetreyi yazıyorum. Artı diyorum. Tekrardan sarkma payı ile kıvırma payını toplayıp 2 ile çarpıyorum ve masamın boy ölçüsüne ekliyorum. Bu hesaplamaların sonucunda 118 santimetreye 158 santimetre boyutlarında bir kumaşa ihtiyacım olduğunu belirledim. Örtümün bitmiş ölçüsü 110 santimetreye 150 santimetre olacak. Sıradaki işlem kumaş kesme. Kumaşı olabilecek en ekonomik biçimde katlıyorum ve çizgi taşıyla çiziyorum. Ardından kesiyorum. İlk önce ütüyle kumaşın tüm kenarlarını 1 santimetreden, ardından 3 santimetreden bu şekilde kıracağım. Çizgi taşı ile yaptığım bu X işareti kumaşın tersine doğru işlem yaptığımı gösteriyor. Şimdi ütüye geçiyoruz. Önce tüm kenarları biraz önce de gösterdiğim gibi 1 santimetreden yüzünden tersine doğru kırıyorum. Dört kenarda bitince şimdi 3 santimetreden kırıyorum. Tüm kenarlara aynı işlemi uyguluyorum. Bakın köşeye gelince iki kenarı birbirinin üzerine bu şekilde bindiriyorum. Evet, ütü bitince görünüm böyle olacak. Ütüyle kırma işlemi bitti. Şimdi köşe çalışıyoruz. 3 santimetrelik kat izlerinin olduğu yere cetvelimi dayıyorum ve çizgi taşıyla şekildeki gibi çiziyorum. Kumaşın yüzü içte kalacak şekilde gördüğünüz gibi katlıyorum. İğneyi tam köşeye çizdiğim çizgi ile dik açı yapacak şekilde takıyorum. Kenar kısımlardaki bu çizgiler gördüğünüz şekilde üst üste binecek. Bir iğne de buraya takıyorum. Bu gösterdiğim yeri makinede dikiyorum. Kenarlardaki 1 santimlik kısmı dikmiyoruz. Dört köşeyi de bu şekilde hazırladım ve makinede dikişini çektim. Artık ipleri temizliyorum. Dikişin 1 santimetre dışında köşeye yakın kısmından kesiyorum.
temiz dönmesi için de dikişe dikkat ederek bu köşeyi kesiyorum. Dikiş paylarını yanlara doğru açıyorum. Ve köşeye parmağımı koyarak çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir köşemiz oldu. Örtünün dört kenarını da bu şekilde iğneliyorum. Eğer iğneleri dikiş hattına dik olacak şekilde yerleştirirseniz makine ile üzerinden rahatlıkla geçebilirsiniz. Bu da günün önemli ipucu olsun. Ben iğnelerle doğrudan makineye geçeceğim. Siz kendinize güvenmiyorsanız tel alabilirsiniz. Bu gösterdiğim hat boyunca kat payına 1-2 mm içeriden dikiş çekeceğim. İğneleri de çıkardıktan sonra mükemmel köşeli örtümüz hazır. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşleriniz ve yorumlarınız benim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.